Aristoteles, Orta Yol. Hepimiz doğru zamanda doğru şeyi yapmak isteriz. Erdemli olmak isteriz. Ancak herhangi bir durumda yapılacak doğru şeyin ne olduğunu nasıl bilebiliriz? Cesur olmak istiyorum ama gözü karalık yapmadığımdan nasıl emin olabilirim? Kibar olmak istiyorum ama ağzını hiç açmayan biri de olmak istemiyorum. Bunu nasıl becerebilirim? Özgüvenli olmak ama kibirli olmamak nasıl başarılır? Cömertlik ne zaman küçümsemeye dönüşür? Platon'un öğrencisi Aristoteles, Nikomakos'a Etik adlı eserinde tam da bu konuya değinir ve önerdiği çözüme altın oran adını verir. Aristoteles, etik eylemin ya da doğru olanı yapmanın erdemli olmaktan geçtiğini savunmuştur. Uygulama, tekrarlama ve başkalarını taklit etme yoluyla herhangi bir erdemde mükemmelleşmek için kendimizi eğitebiliriz. Nazik mi olmak istiyorsunuz? Yapılacak tek şey basittir. Sık sık nezaket dolu işler yapın. Bağışlayıcı mı olmak istiyorsunuz? Tanıdığınız bağışlayıcı birini taklit edin. Böyle yapın, onun gibi olacaksınız. Şöyle yazmıştı. En çok neyi yapıyorsak oyuzdur. O halde mükemmellik bir eylem değil, bir alışkanlıktır. Ancak herhangi bir durumda erdemli eylemin ne olduğunu bilmek her zaman kolay değildir. Her ahlaki karar, her seçim benzersizdir. Bir bağlamda cesurca olan başka bir bağlamda olmayabilir. Dürüstlük dün nazik bir davranışken bugün acı verecek şekilde zulme dönüşebilir. Peki buna nasıl karar verebiliriz? Aristoteles iyi eylemin aşırılıktan kaçınma ve ortayı bulma meselesi olduğunu savunmuştur. Erdemli eylem iki ucun aşırı ahlaklı davranma ve ahlaksız olmanın ortasında yer alır. Cesaret, gözü kara olmakla korkaklığın ortasıdır. Nezaket, sessiz kalmakla kibarlıktan kırılmanın ortasında yer alır. Cömertlik ne cimriliktir ne de savurganlık. Kısacası antik Yunan şairi Hesiodos'un yazdığı gibi her şeyde ölçülülük esastır. Yine de bu altın oranı bulma becerisi her zaman kolay değildir ve pratik yapmış olmak gerekir. Deneyimli olmanın kazandırdığı bilgeliğe ihtiyaç duyar ve Aristoteles buna pronesis yani pratik bilgelik ya da sağgörü adını verir. İyi davrandığımızda ve erdemli bir tavır ortaya koyduğumuzda bir süre sonra bu tutum spor salonunda kas geliştirmek gibi alışkanlık haline gelecek ve pronesis sayesinde altın oranı tam olarak nerede bulacağımızı sezgisel olarak bilebileceğiz. Mükemmel ahlak sahibi bir vatandaş olacak ve gün içinde ne yapacağımızı ve ne söyleyeceğimizi tam olarak bilebileceğiz. Belki bir gün gençler de bizim kadar mükemmel, erdemli olmak için bizi taklit edeceklerdir.